Herkese yeni bir videodan Tayland'ın başkenti Bangkok'tan selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen videoda Tayland'a kadar gelmiştik ve Bangkok'u gezmiştik beraber. O zaman 4 gündür falan ben Bangkok'ta olduğumu ve şu anda yağmur sezonu olduğundan hiçbir şey yapamadığımı söylemiştim. Şu anda durum çok farklı değil aslında. Ben geleli galiba 7-8 gün oldu ve daha ikinci kez kamerayı elime alabiliyorum hava şartlarından dolayı. Dün aslında yağmur yoktu ama genel olarak Eylül ayında böyle kasvetli bir hava varmış maalesef ki. O yüzden çok da bir şey yapamadım yani şu ana kadar. Burası benim kaldığım sokak. Turistlerin gettosu aslında. Bakın hemen burada meyve suyu satan yerler var. Böyle 40 bahta 50 bahta doğal sıkma meyve suları alabiliyorsunuz bu şekilde. Yeme içme genelde 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar o civarda, hatta daha uyguna bile bulabiliyorsunuz. Seçenek çok fazla. Zamanında böyle gecekondu mahallesi gibi olan bir yer aslında. Turistik bir noktaya dönüşmüş yani zamanla birlikte burada. Bir gün buralara yolunuz düşerse sokakta yerel halktan çok turist görmeniz çok olası yani. Benim gibi backpacker dediğimiz sırt çantalı gezginler var genelde bu bölgede. Ve her şey onlara göre dizayn edilmiş. Restoranlar, kafeler, her şey tam böyle buranın havasına uygun ve o gezginlere göre yapılmış. Ben burayı çok seviyorum. Bundan 1,5-2 yıl önce geldiğimde de hep burada kalmıştım Bangkok'ta. Yine burada kalıyorum. Sawadee-kap. Meyveci ablamız gelmiş. Hemen her gün meyve alıyorum ben buradan. Geçen bölümde göstermiştim. One of this one and one melon. 2 tane meyve dostlar 50 baht. Tanesi 25 baht bunların. Evet, şöyle poşette meyvelerimi aldım. Buzlu, direkt buzun içinden çıkarttığı meyveler ablanın. Ya güne burada başlamayı seviyorum çünkü her şey birkaç adım mesafede, yani birkaç adım atıyorum bir anda restoranlar, kafeteryalar karşıma çıkıyor. Yukarıda hemen market var. Her şey çok pratik burada. Birkaç adım ilerlediğinizde her şeye ulaşabiliyorsunuz resmen. Bakın hemen burada mesela çamaşırhane var. 1 kilosu 40 bahta yıkayıp kurutuyorlar size. Yani ne yapıyor derseniz 1 dolardan biraz fazla yapıyor. Tayland'ın bence bu özelliği çok güzel. Dünyada zirvede bu konuda. Hangi özelliği derseniz inanılmaz pratik bir yer. Marketler 24 saat açık. 24 saat açık, spor salonu bile var. Her şeye çok kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Motor taksiyle çağırabiliyorsunuz, tuk tuk da çağırabiliyorsunuz. Ne bileyim, meyvenizde seyyar satıcıdan alabiliyorsunuz. İnanılmaz konforlu bir yer. Bu yüzden zaten herkes tekrar geliyor buraya. Bakın yine bir seyyar satıcı görüyorum burada. Farklı bir meyve tezgahı. Bu kültür çok yaygın burada. Herkes bir şeyler satıyor sokakta. Şimdi şu meyvelerin ben bir gömeyim burada. Ondan sonra Bangkok macerası başlasın. Bayağı bir meyvemiz var. Yani 50 bahta 1,5-2 dolara bayağı bir meyve aldık. Bakar mısınız? Ben yiyeyim bunları çünkü başka türlerinde kamerayla bitirmem imkansız. Enerjimizi toplayalım. Kaldığımız yerden devam edelim sonra. Abi çok iyi. Tropikal meyve hastasıyım zaten. Çok güzel gidiyor. Ve arkadaşlar aradan 1 saatten fazla vakit geçti. Teknik bir aksaklıkla karşılaştım öyle söyleyeyim. Ya maalesef ki kameramın mikrofonu bozuldu. Bir anda mikrofon gitti tamamen. Aslında bayağıdır çok iyi bir durumda değildi. Şarjı bitiyordu, sürekli bir şeyler oluyordu. Bir anda mikrofonun bu kameraya bağlanan kısmı gitti. Ve şu anda başka bir aparatıyla mikrofonu telefonuma bağladım ve o şekilde çekimlere devam edeceğim. Biraz daha yüzüm yakın olacak, görüntüler biraz daha dar açı olacak ama kalite olarak yine güzel bir kalitede çıkacak umarım ki. Tek sorun ben kendimi göremiyorum. Nasıl çıktığımı bilmiyorum. Video durursa vesaire haberim olmuyor yani.
O yüzden daha çok böyle etrafı göstermeye çalışacağım size bu videoluk. Sonrasında ise bu sorunu bir şekilde halletmeye çalışacağım. Yani çok fazla yapabileceğim şey yok açıkçası şu anda. Normalde hava hemen hemen her gün yağışlı. Bugün şöyle güzel bir havayı yakalamışken değerlendireyim istiyorum yani. Bahanelere sığınmayalım. O yüzden elimdeki imkanlar dahilinde size güzel bir şey çıkartayım istiyorum. Savarika. Tuktukçular burada bekliyor. Hediyelik eşya dükkanları. Burası turistlerin gettosu. Daha önce söylediğim üzere dostlar. Ve fiyatların şehirde en uygun olduğu noktalardan bir tanesi bu bölge. Çünkü gelen kitle daha çok ucuza gezen kitle ve her şey de buna göre evrilmiş. Zaten insanların evlerini görüyorsunuz yani. Burada çok böyle üst kesimden insanlar yaşamıyor. Biraz daha yerel halkın yaşamını görüyorsunuz. Aslında bu yanı güzel bence. Hem yerel halkın yaşamını görebiliyorsunuz hem de dünyanın her yerinde insanlarla tanışabiliyorsunuz. Bu yüzden seviyorum bu bölgeyi. Yani burada kalmayı tercih ediyorum sürekli. Şurada bakın bir sokak yemeği bir şeyler satılıyor. Bir hareket var ama neler var bilmiyorum. Savarika. Şöyle göstereyim. Tavuklar var. Hello. Bu şekilde tezgahın arkasında satışını yapıyorlar. Galiba şu kömürün üzerinde pişiriyorlar. Sokak yemekleri çok meşhur Tayland'ın. Denenir mi? Bazıları denenir ama tavuk et konusunda falan dikkatli olun yani bence. Zehirlenmeye değmez yani. Evet. Nehrin üzerinde yer alan köprümüze geldik. Galiba bir dondurmacı vardı burada. Hemen burada dostlar su kertenkelelerini görebiliyorsunuz. Tayland'da yaşayan su monitör kertenkeleleri var. Timsah gibiler böyle. Geçen videoda hatta tam şurada karşıma çıkmıştı. Belki buraya bir yere bırakırım o videoyu da. Devasa su kertenkeleleri yüzüyor bu nehirde. Her yerde karşınıza çıkıyorlar. İnsanların evinin balkonu bu şekilde bu nehre bakıyor. Şansımıza bu arada hava açtı. Tayland'a geldiğimden beri galiba ilk defa böyle bir hava var şu anda. Gerçekten çok şanslıyız. Aksilikle başladık ama her şey yoluna girdi şu anda. Hava güzelse Tayland'da her şey güzel bence. Düşük sezona dair en büyük sıkıntı bu. 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün hava yağışlı ya da kapalı olabiliyor. Sonra açıyor ama yine bol bulutlu oluyor. O yüzden ben yüksek sezon öneriyorum. Yani eğer ki gelecekseniz düşük sezonda da güzel hava oluyor yine. Arada bir yine böyle oluyor ama bence gelecekseniz yüksek sezonda gelin ve tatilinizin tadını çıkartın yani. Bu arada maalesef ki Tayland'da da bu olayı görebiliyorsunuz. Yavaşça göstermeye çalıştım dikkat çekmeden. Maalesef ki burada da böyle bir şey var. Çok fazla evsiz gözüme çarptı bu geldiğimde. Yani daha önceki gelişlerimde böyle bir şey görmemiştim. Bu sefer şaşırdım açıkçası ve çok üzüldüm yani. Çünkü burada insanlar çok sakinler, çok kendi hallerindeler, güler yüzlüler ve böyle ne bileyim kötü durumdaki insanları görünce insanın bir içi acıyor yani. Bu kadar iyi insanların bu halde olmasına biraz üzülüyor. Ama canımızı sıkmayalım dostlar. Tayland sokaklarının, Bangkok sokaklarının tadını çıkartalım istiyorum bugün. Birbirinden farklı bölgeleri olabildiğince size göstermeye çalışacağım. Ben defalarca kez Bangkok'a geldim. Tayland'a bu 5. gelişim olması lazım ve her seferinde haliyle Bangkok'a vardım ve ülke içinde gezdikten sonra da hep bu şehre döndüm. Çünkü uçuşlar genelde buradan. Bu şehirde çok fazla yeri gezdim ama halen daha gitmediğim yerler var. Ya da bir kere gidip bir daha hiç gitmediğim yerler var. Bugün size biraz oraları göstereyim istiyorum. Bir de ülkenin meşhur bir tapınağını göstermek istiyorum size. Şu anda buranın feribot istasyonuna gidiyorum. Oradan turistik bir botla yola koyulacağım ve ilk olarak Wat Arun diye bir yere gideceğiz. Ardından da şehrin farklı bölgelerini keşfe koyulacağız. Planımız, programımız bugün için bu şekilde. Ve yolculuğumuz çoktan başladı bakalım. Hemen burada krala atfen yapılmış bir anıt görüyorsunuz. Tayland dostlar krallıkla yönetiliyor ve mevcut kralımız da burada görmüş olduğunuz kişi. Bu kişi 2017 yılında aslında tahta geçiyor ama resmi olarak tahta
çıkış törenini gerçekleştirmiyor. Babası vefat ettiğinden dolayı ülkede bir yas tutuyorlar ve zannedersem 2019 yılı olması lazım. Tam olarak tahta geçiyor. Kralın çok ciddi bir serveti var. 43 milyar dolarlık bir serveti olduğu söyleniyor ve zaman zaman da eleştiri konusu oluyor. Ancak ülkede genel olarak krala çok büyük bir saygı var. Kültürün bir parçası bu. Krala saygı göstermek. Ki bakın burada kraliçenin dahi fotoğrafını görüyorsunuz. Tayland kültüründe krala saygı göstermek çok önemli bir yer kaplıyor. Özellikle eski krallarını halk halen daha çok seviyor ve ona çok değer veriyor. Onlar için çok değerli birisiymiş. Ve yeni krala da çok ciddi bir saygı duyuluyor. O yüzden aslında eleştirileri çok görebileceğinizi düşünmüyorum burada. Tabii ki burada yaşamıyorum. Çok da bu konularda yorum yapmamak lazım. Şöyle galiba bir tapınak, pagoda var burada. Geldiğim yerde bu nokta dostlar. Şu anda nehrin kenarındayız. Buradan 40 baht karşılığında turistik bir bota bineceğiz. Geçen bölümde buraya kadar gelip buradan yine bota binmiştik ve nehir aracılığıyla farklı bir noktaya gitmiştik. Bugün de farklı bir kısmı keşfedelim istiyorum. Nehirden seyahat etmeyi çok seviyorum Bangkok'ta. Hal böyle olunca videolarımda da buna bol bol yer vermek istiyorum yani. Ve şimdi dostlar 40 baht karşılığında şöyle biletimi aldım. Pasaport mührü gibi mühür vuruyorlar burada böyle. Nehrin üzerinden yolculuğumuz başlayacak şimdi. Geçen bölümde hava çok kötüydü. Aşırı derece kötü bir hava vardı. Bugünse tam zıttı yani. Bayağı güzel bir hava var. Bir de güzel bir hava ile beraber burayı görmüş olacağız. Birkaç durak gideceğiz sadece ama olsun. Tadını çıkartalım bakalım nehrin. Evet, bayağıdır bu şekilde nehrin ortasında ilerliyoruz dostlar. İnsanlar teknelerde gidiyorlar. Tapınaklar etrafımızda. Hemen burada nehrin üzerinde yaşayan insanların evleri var. Şöyle göstermek istiyorum size. Bu yolculuğun en güzel yanı şehrin farklı yerlerini çok hızlı bir şekilde görüyorsunuz. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Sürekli geldiğimden beri nehrin üzerinde ilerliyorum böyle. Bu görmüş olduğunuz teknelerde yerel tekneler dostlar. Yerel halk bunlarda ilerliyor. 13-14 bahta ulaşım sağlayabiliyorsunuz nehirde bunlarla. Maşallah. Maşallah. Abi nasılsın? Abi iyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. How do you know Turkish? Ben çok seviyorum Türkiye. I was living in Muğla. Muğla, for how long? 2 months. 2 months. 2 ay. 2 ay. Evet. Turkish girlfriend? But also. But finish. Okay. He discovered Ladyboy here, so now he is. No more lady. No more lady. Just Ladyboy for you. Now no more ladies. Now only boys. Şaka şaka. No. Şaka şaka. İnşallah good woman. İnşallah come to Turkey again. İnşallah. Nasıl ortam ama dostlar? Tam bota binerken bu İspanyol arkadaşlarla tanıştım. Bir Alman, bir Türk, 2 İspanyol ilerliyoruz böyle sohbet, muhabbet çok keyifli oluyor. Tayland'da bunu seviyorum işte. İspanyol adam Türkçe konuşuyor benimle. Güzel ya, herkes gezmeye geliyor buraya ve insanlar kaynaşıyor birbiriyle. Bu olay çok iyi. Vamos! Abi. Abi. Nasılsın? Ben Muhsin arkadaşıyım. Kimin? Muhsin. Muhsin'in arkadaşısın. Evet arkadaşım. Çok Bu- güzel Tayland. Türkçe zor mu? He? Türkçe zor mu? Is Zor Turkish mu? hard? Zor mu? Çok. 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 Es Çok. difícil ha. Muy difícil. Muy difícil. Ben İspanyolca konuşuyorum, onlar Türkçe konuşuyor. Çok iyi ortam ya. Hemen sağ tarafımda Tayland'ın Kraliyet Sarayı'nı görüyorsunuz. Şöyle biraz bir yakınlaştıracağım dostlar. Şu görmüş olduğunuz şaşalı yapı kralın sarayı aslında. Devasa bir yapı ve girmek için galiba 500 baht bir ödeme yapmanız gerekiyor. Uzun uzun içerisinde gezebiliyorsunuz bu yapının. Bu tarz önemli yapılar hep nehrin kenarına yapılmış Bangkok'ta. Bu nehre çok önem veriyorlar. Her ne kadar şu anda çok kirli duruyor olsa da
Yağmur sezonundan dolayı aslında onlar için çok önemli bir yer. Ve şu anda ilk durağımıza ulaştık dostlar. Wat Arun Tapınağı'na geldik. Burası inanılmaz bir tapınak. Yani gerçekten tam bir mimari harika. Bayağıdır gelip gezmeyi istiyordum burayı. Bu geldiğimde bir türlü gelemedim. Sizinle beraber ben de gezmiş olayım istiyorum. Tayland'da Budizm inancı yaygın ve Budizmin en önemli yapılarından bir tanesi bu da. O yüzden inip gezelim. สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้ Please mind the gap between the boat and the pier. Ve evet arkadaşlar, 200 baht karşılığında biletimi aldım az önce. Şöyle bir tane bedava su veriyorlar size biletinizi aldığınızda. İnsanlar güzeller ya, çok güler yüzlüler. Burası Bangkok'un en önemli tapınaklarından bir tanesi. Wat Arun Tapınağı. 1600'lü yıllarda yapılıyor, yani 17. yüzyılda yapılmış bir yapı ve dış dizaynı bayağı farklı, çok özel bir yer. Ki zaten sonuna kadar belli oluyordur diye düşünüyorum. Şu etrafındaki kuleleriyle vesaire çok farklı bir manzarası var buranın. Hatta şöyle yakından göstereceğim, bakın. O işlemeler çok güzel duruyor ya. Şimdi şöyle bir yaklaşalım istiyorum. Biraz gezelim buralarda. Ben bu tapınağa ilk defa geliyorum bu arada dostlar. Daha önce hiç gelmemiştim. Hep geçip gidiyordum. Çok tapınak gezdim ama burayı gezmemiştim bir türlü. Yani benim için de çok farklı bir deneyim oluyor şu anda. Bakın, insanlar kıyafet kiralıyorlar burada ve kiraladıkları kıyafetlerle fotoğraf çekiliyorlar. Ortamın tadını çıkartıyorlar yani. Çok güzel ya. Yukarıya doğru bakarken boynum ağrıyacak neredeyse. İnanılmaz yüksek ve kat kat tırmanabiliyorsunuz buradan. Şöyle yukarılara doğru çıkacağım bakalım. Şu manzaraya bakar mısınız şu anda? Normalde daha da yukarıya gidebiliyor musunuz ama kapatmışlar şu anda bu kısmı. Zarar görmesin diye yapı büyük ihtimalle. Ya çok hoşuma gitti gerçekten. Tayland bu tapınaklarıyla son derece meşhur bir yer dostlar. Çok fazla bu şekilde tapınak görüyorsunuz bu ülkede. Tayland'da tam anlamıyla Budizm kültürü var dostlar. Şimdi bu bir inanç değil mi diyeceksiniz. İnanç kültüre de etki ediyor yani, bence en azından benim gördüğüm. Budizm sürekli içe dönüklüğü, bilgeliği savunan bir din. Budizm aslında evrenin nasıl var olduğuyla ilgilenmiyor ve haliyle bir yüce tanrı da yok Budizm'de. Budizm aslında evrenin daha çok nereye gittiğine odaklanıyor. Sen iyi bir kişi ol, içe dönük birisi ol, işte bilgeleş ve nirvana'ya ulaş. Buna inanıyor ve şu anda yaptığın hal ve hareketlerin sana karmayla geri döneceğini, bir sonraki hayatına etki edeceğini söylüyorlar. Reenkarnasyon inancı vesaire var ve insanlara sürekli sakinliği öneren bir din. Sakin ol, işte meditasyon yap, içe dön, spiritüelliğe ulaş vesaire. Bu da insanların bence burada hal ve hareketlerine tamamıyla yansımış. Bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz Güneydoğu Asya'da. Ama tabii ki sadece din değil burada olay. Endonezya'da Müslümanlar, orada da çok güler yüzlüler. Ne bileyim, Hristiyan topluluklar var, onlar da çok güler yüzlüler atıyorum. Birçok insan bu bölgede böyle iklim, hava, kültür, toplumların iç içe geçmesi vesaire denilebilir buna. Ama bence Tayland'da dinin ciddi bir etkisi var kültüre. Burası aslında tam anlamıyla bir tapınaklar kompleksi. Sadece bu ilk gördüğümüz tapınak değil, bunun dışında bir sürü tapınak var. Bu arada bakın, Budist rahipler geliyor. Monk abilerimiz geçiyor. Bu insanlar kendilerini tamamen Budizm'e adamış insanlar. Saçlarını tamamen kazımışlar ve burada tapınakta eğitim görüyorlar. Hayatlarını sürdürüyorlar. Gerçekten çok farklı bir hayatın içerisindeler. Yani günümüzde dahi ilk defa bu kadar büyük bir Monk topluluğu gördüm bu arada. Tam yani şansımıza denk geldi şu anda. Bakın, daha çok küçük yaşlardaki çocuklar dahi tamamen kendilerini buradaki eğitime adamışlar, Budizm'e adamışlar. Çok ilginç ya. Ve hepsi tamamen kendi halinde gülüyorlar, eğleniyorlar.
Bir filmin içerisinde gibiyim sanki. Savrikap. Ve bu tapınağın içerisine bakar mısınız dostlar? Acayip bir görüntü var. Tamamen altından yapılma bir Buda heykeli var burada. Çok farklı gözüküyor. Ve bu alana sadece monklar girebiliyormuş. Herhangi birisinin bu alana geçmesi tamamen yasak. Budizm çok içe dönük bir din ama yapılar hep böyle altından. Bu da ayrı bir tezat yani. Dostlar, Budizm'de Buda'yı bir bilgi olarak görüyorlar. Yani bir yol gösterici olarak görüyorlar. Sanılanın aksine Buda bir tanrı değil, yalnızca onlar için bilge kişi, yüce kişi olarak görülüyor. Bir yol gösteren olarak görülüyor. Ve bu yüzden tapınaklarda her yerde Buda'yı görebiliyorsunuz. Budizm'de tam anlamıyla bir tanrı inancı, yüce bir yaratan inancı yok. Daha önce söylediğim gibi evrenin nasıl oluştuğundan ziyade evrenin nereye gittiğine odaklanan bir din. Hatta din de denmez aslında bence Budizm'e, bir felsefi düşünce. Birçok kişi aslında Budizm'in dinden daha ziyade felsefi bir düşünce biçimi olduğunu söylüyor. Aslında bir düşünce biçimi zamanla din haline gelmiş ve çok büyük bir coğrafyaya yayılmış. Bu şekilde devasa tapınakları ortaya çıkmış. Enteresan, spiritüelliği savunan farklı bir din anlayışı, farklı bir felsefi bakış açısı aynı zamanda. Böyleydi. Burada büyük bir tapınağı sizinle beraber gezdiğim için mutluyum açıkçası. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır buraya gezmekten. Evet, şurayı da gördüğümüze göre artık tekrardan teknemize atlayıp gidebiliriz dostlar. Yani güzel, keyifli bir yerdi. Güzel bir başlangıç oldu bugünkü Bangkok gezimiz için. Ve bakın dostlar, burası ilk gitmiş olduğumuz nokta. Hemen burada tapınağın yanında kralın ve ailesinin fotoğraflarını görüyorsunuz. Eşiyle birlikte kral ve galiba kralın annesi. İlginç bir görüntü var. Kraliyet ailesinin fotoğrafları her yerde. Tapınakların içerisinde de gördüm ve çekmeye çalıştım. Buraya bırakalım. Krala çok değer veriliyor. Çok büyük bir saygı var krala karşı. Ve burada tapınaklarında dahi her zaman kralın fotoğrafını görebiliyorsunuz. Yani sadece kral da değil, kralın ailesinin de fotoğrafları, kraliçenin de, eski kralın da, annesinin de fotoğrafları her yerde. Kültürün büyük bir parçası olmuş bu da burada. Yani videonun başında söylediğim üzere eleştiri yerine çok büyük bir saygı kültürü var. Enteresan, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Halen daha krallıkla yönetilen bir ülke Tayland. Bir türlü ayrılamadık bu arada buradan. Artık Vatorn'a veda edelim bence. Gidelim yani artık. Ve dostlar, şu anda kaldığımız yerden yolculuğumuza devam ediyoruz. Muhteşem bir hava var sonunda. Yani Tayland'a geldiğimden beri gördüğüm en güzel hava var bugün. Gökdelenler gözüküyor ileride. Geçen bölümde de bunları görmüştük ama hava böyle değildi. En azından güzel bir havada görüyoruz. Şurada bir kilise gözüme çarpıyor bakın. Hemen nehrin kenarına, buranın Hristiyanlar için yapılmış olan bir kilise olsa gerek. Güzel. Her yapıyı görebiliyorsunuz. Hemen kilisenin yanında başka bir tapınak var. Tayland'da bu olay güzel. Her dine saygı var. Bu şekilde kısa bir süre daha devam bakalım keşfetmeye. Evet. Köprülerin altından yolculuğumuza devam bakalım bu şekilde. Şu olayı seviyorum. Geçen bölümde de yapmıştık aynısını ama olsun. Yani bence burası defalarca kez gezilecek bir yer dostlar. Defalarca kez gezip görebilirsiniz. Bakın az önce bahsettiğim şey. Şurada ise bir cami var. Ve yine caminin yanında bir Budist tapınağı var. Yani
Her şeyi görebiliyorsunuz ya iç içe bu ülkede. Ping Market, Tangrunjia. Ve dostlar bu arada varacağımız yere geldik sayılır. Birazdan şimdi ineceğiz. ราชวงศ์ Anons geçiyor รา yine. ชวงศ์สำหรับผู้โดยสารที่จะวงศ์ราชวงศ์ Şimdi şöyle yerel bir sokağa çıktım dostlar. Bu sokakları takip edeceğiz, yürüyeceğiz biraz. Chinatown'un içeri kısımlarına doğru. Buralar halen daha şehrin aslında yerel kısımları. Chinatown da aslında yerel bir yer çünkü çok ciddi bir Çinli nüfusu var Tayland'da. Yerleşik olarak yaşayan, buranın vatandaşı olan. Bu arada bakın meyveler burada. Bu şekilde 20 baht. 20 bahta istediğinizi seçip alabiliyorsunuz. Güzel bir olay. Şehrin her yerinde bu var. Seyyar satıcıları her yerde göreceğiz yol boyunca. Bakın şöyle şişte sosisler, ne bileyim böyle meatball tarzı şeyler satıyorlar. Domuzdan ve tavuktan yapılma genelde. Dilediğinizi seçip alabiliyorsunuz. Evet dostlar, giderek Chinatown'a doğru yaklaşıyoruz. Dünyadaki en büyük Chinatown'lardan bir tanesi burada yer alıyor. Yani Çin bölgesi kısaca, şehrin içerisinde yer alan Çin bölgesi. Tayland nüfusunun belli bir kısmını Çinliler oluşturuyor. Bundan daha önce defalarca kez bahsetmiştim. Daha önce Chinatown'a da geldim Tayland videolarımda. Geçen bölümde Chinatown'u gece gezmiştik. Gecesiyle buraları görmüştük. Bu bölümde ise gündüzüyle biraz görelim istedim. Buralar eski Bangkok aslında. Bangkok'un biraz daha tarihi, eski yerleşim yerleri. Videonun devamındaysa Bangkok'un biraz daha yeni yerleşim yerlerini de gezeceğiz. Bence güzel bir gün olacak yani. Sawadikap. Yine bakın seyyar satıcılar. Bu arada şuraya bakar mısınız? Kablolar nasıl birbirine girmiş var ya. Şu olayı yaşamıyorum ya Tayland'da. Şehrin her yerinde bu böyle yani. Şurada ufak bir fan var ve sokak yemeklerini şöyle bir göstermek istiyorum size. Galiba kalamar var. Şu ne ya? What is this one? Egg. What? Kalamar. Kalamar yok. Okay. Kopun kap. Kalamarmış evet bu da. İlginç. Şöyle tezgah göstereyim. Bakın şurada da pişiriyor. Kesip alabiliyorsunuz dilerseniz direkt. Dondurmacı geçiyor abi bu arada. Çok iyi ya. Şurası pazar dostlar. Büyük bir pazar var arkada. Çin pazarı. Seyyar satıcılar da burada bekliyor böyle. Benim yemek hazırlanıyor halen daha. Çok iyi ya ortam. Aferin. Kapın kap. Şöyle aldık bakalım ablamızdan bunu. Dostlar şöyle göstereyim. Burada botta tanıştığım bir arkadaşım var. Çok çıkmak istemedi kendisi. Ona dedim beni çeksin bari. Şöyle göstereyim. Kalamar dedi. Deneyeceğim bakalım. No. Güzel. Bence bayağı iyi. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Yani böyle kalamar mı olur diyordum ben. Şu soslardan koydurdum. Üzerinde sosları var böyle. Tadı bence bayağı iyi. Ben sevdim yani yenir. Bayağı iyi. Arkadaşım da bu arada. Kendisi Alman. Feribotta tanışmıştık. İspanyollar da varken dostlar. How's it? That's good right? 80 bahta aldım ben şundan dostlar. 80 bahta ne yapıyor? 2,5-3 dolar falan. Sawadikap. Ve dostlar şu anda Chinatown işlerine doğru adım attık. Geçen bölümde gecenin karanlığıyla burayı gezmiştik. Şu tabelaları görmüştük tam anlamıyla. Bu bölümde ise bir de gündüz görelim istedim. Ben çünkü burayı çok seviyorum. Bundan 2 yıl önce Tayland'a geldiğimde de bu bölgeyi gezdirmiştim size. Bu sefer daha kısa bir şekilde göstereceğim. Aslında tam bir video dahi ayırabileceğimiz bir yer.
Sokaklarda çok ilginç Çin ürünleri satılıyor. Ciddi bir Çinli nüfus var burada. Ve çok güzel bir bölge. Yani başka bir ülkede yaşayıp da geleneklerini tamamen korumuş insanları görüyorsunuz burada. Bakar mısınız? Heykeller, satılan şeyler hepsi Çin'e özgü. Ama şu anda Tayland'dayız. Çok ilginç yani. Ben şu manzaraya ve tuk-tuklara bayılıyorum ya. Şöyle bir geri geçeyim yola. Manzaralar mükemmel gerçekten burada. Şu tabelalar bambaşka bir hava katıyor buraya. Ya zaten Çin geleneklerini seviyorum. Yani çok güçlü bir gelenekleri var, kültürleri var. Ve burada da onu sonuna kadar hissediyorsunuz. Bakın yine seyyar satıcılar, ne bileyim bitkiler, mantarlar vesaire. Ne ararsanız var ya. Şöyle biraz daha devam edeyim bakalım. Sokak yemekçileri çıkmış yine. Bir göstereyim istiyorum size bu sokak yemeklerini çünkü çok acayip şeyler var. Şöyle fasulyeli kurabiye gibi bir şey var bakın. Bunlar sebzeli ya da genelde domuzlu börekler dostlar. Kızarmış yer fıstıklı kokonatlar. Bayağı ilginç şeyler var ya. Hello. Yine bakın tam karşımda sokak yemekleri. Kızartmayı çok seviyorlar ve kızartmayı her yerde görebiliyorsunuz. Bakın ne olduğunu da yazmışlar burada. Mısırmış mesela bu. Şu patatesmiş. Mor patatesten yapılıyormuş bakın. Bu taro diye bir şey. Şu da tofu mesela. Tofu Asya'da çokça tüketiliyor. Burada yine kasava var. Bu patatese benzer bir bitki. Bakın teyze kesiyor şurada. Bunu bu şekilde haşlayıp yiyorsunuz. Savarika. Bu sokak boyunca gündüz bunları her yerde görüyorsunuz. Akşamsa farklı bir manzara, farklı bir görüntü var. Ya gündüzüyle gecesiyle bence gelinmesi gereken özel bir yer. Bakın yine tropikal meyveciler. Buraya gelince meyveye zam geliyor. Narın 2 tanesi 100 bahtmış. Bardaktakiler 40-50 baht. Değişiyor. Şu erik plastik gibi duruyor. Nasıl bir erik çözemedim gerçekten. Şurada kızarmış mantı satılıyor. Hatta bakın burada galiba hazırlıyor abimiz. 6 tanesi 100'müş ve helal sertifikalı direkt tavuklu mantı. Japon yemeği aslında ama burada da yeniliyor yani. Çok fena dumanlar yükseliyor abi şuradan. Galiba pad thai yapıyor şefimiz. Manzaraya bakar mısınız ya? Çok iyiler. Sokak yemekleri konusunda dünyadaki sayılı birkaç yerden bence Tayland. Ellerini yıkamasa iyiydi oraya. Geri aldım söylediklerimi. Adam ellerini yıkadı. Tavanın içine ellerini yıkadı vallahi. Evet, sokak yemeğinde dikkatli olmanız lazım. Lezzeti demek ki oradan geliyormuş. Ne diyeyim yani. Çok kötü abi. Ellerini yıkadı ya. Burada Çinli kardeşlerimiz fotoğraf çekiliyorlar. Burası yine sokak yemeklerinin çok yoğun satıldığı bir sokak dostlar. Geçen bölümde buraya akşam saati girmiştim ben. Çok kısa bir gündüz halinde göstereyim. Hatta buradan bir kokonat alalım gelmişken. Hello, sawadee. How much for coconut? Okay, one please. Bir tane gelmişken alalım. 60 bahmış. Güzel oluyor yani özellikle bu sıcak havalarda. Bakın şimdi hazırladılar. Kapı kap.
Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Bayağı yakından görüyorsunuzdur herhalde. Bir tane alayım dedim. Ben çok seviyorum kokonatı. 50-60 baht oluyor genelde. Daha uygun yerlerde 30 bahta bile bulabilirsiniz. Ben Tayland'a geldiğimde sürekli içiyorum bundan ara ara. Özellikle tropikal bir adadaysam falan her yerde satılıyor. Her gün içiyorum yani. Tayland'ın şu olayını seviyorum. Tam anlamıyla tropikal bir ülkedesiniz. Bunu hissediyorsunuz ama güçlü de bir kültür var işte. Bakın yine mesela şurada değişik yemekler. Sawadee. Thank you. Thank you. Bak teyze mesela direkt açtı yemekleri gösteriyor. Sadece yabancı olduğum için bu olay çok güzel ya. Misafirperverlikleri, güler yüzleri. Neyse şunu gömeyim ben. Devam edelim. Bakın şöyle bir tezgah gördüm şimdi. Galiba isli et yapıyor tezgahta ablamız. Şu etleri asmış buraya ve çömün üzerinde bu şekilde bu etleri kurutuyor. Enteresan. Ben daha önce bunun etlisinden denemiştim bir kere ve tadı güzeldi. Sawadee. Şurada bakın balıklısını da yapıyor abla. Hemen burada bakın. Yine kızartmalar var. Karides kızartması, hamur işleri vesaire. İnsanlar aşırı güler yüzlüler ya. Tayland'da yani bakın kendi aralarında da öyleler. Ben çok yer gezdim ama Tayland en güler yüzlü ülkelerden bir tanesi olabilir. Yine burada ilginç bir sokak yemeği. Çin usulü tavuk dostlar. Şurada da galiba çorba yapıyorlar. İlginç ya gerçekten. Her yere bu şekilde masa sandalye atıyor insanlar ve alkolden noodle çorbasına kadar, meyveye kadar her şeyi satıyorlar. Bu olay hoşuma gidiyor yani benim. Tropikal meyve tezgahları, ne bileyim ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer. Şuradan ben aradan atayım kendimi. Benim yediğim gibi kalamarların, ahtapotların satıldığı bir tezgah bakın. 80 bahta, 100 bahta, yani 2 dolara, 3 dolara akşam olunca burada kalamarları, ahtapotları satacaklar yine. Dostlar, Tayland'ın, Bangkok'un Chinatown'u işte böyle bir yer. Çin kültürünü sonuna kadar hissedebileceğiniz bir nokta. Ve bu yüzden benim de çok sevdiğim bir yer. Gecesiyle gördük, bir kez daha burayı gündüzüyle de görelim istedim. Çünkü şehirde gezebileceğimiz en kültürel yerlerden bir tanesi yani. Bu arada burada ne pişiyor abi böyle? Fokur fokur bir şey pişiyor ama ne olduğunu anlamak mümkün değil yani. Üzüm gibi bir şey galiba. Şunlara bakar mısınız? Bangkok bence dünyadaki keyifli şehirlerden bir tanesi. Sıkılmanın çok mümkün olmadığı bir şehir bence. Çünkü yapabileceğiniz çok fazla aktivite var. Ne bileyim gündüz de buraya gelebilirsiniz, gece de buraya gelebilirsiniz ve aynı yerde gündüzle gece arasında çok büyük bir fark var. Sanki iki farklı bölgeyi ziyaret etmişsiniz gibi oluyor. Bangkok'ta birçok bölge bu şekilde bence. Birçok bölgenin gündüzüyle gecesi ayrı ayrı keyifli. O yüzden şehir size çok fazla şey sunuyor ve kültürel kısmı da var şehrin. Ne bileyim biraz daha böyle eski şehir kısmı da var. Daha kültürel kısımları da var. O yüzden benim açıkçası çok sevdiğim noktalardan bir tanesi. Bu arada hava güzel olunca akın akın gelmeye başlamış insanlar buraya. Aşırı bir kalabalık var şu an. Ve dostlar şimdi bir mototaksiye atladım. Şehrin farklı bir bölgesine gidiyorum. Yaklaşık 1,5 dolar karşılığında, 50 baht karşılığında yolculuğum başladı. Çok fena trafik var. Arkadan insanlar bana gülüyorlar. Feci bir trafik var burada. Trafiğin kilitlendiği nokta. O yüzden motor taksi en iyi çözüm. Şöyle geniş açıda göstermeye çalışayım size. Abi önümüzde götürüyor beni gittiği yere.
şehrin modern yüzüne doğru ilerliyoruz şu anda. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bu şekilde ilerlememiz gerekecek. Etrafın nasıl değiştiğini görünce bence çok şaşıracaksınız. Yani videoya başladığımız bölge buraya benzer bir bölgeydi ama bence buradan daha iyi durumdaydı. Burası bayağı geri kalmış bir ülkenin bir şehri gibi gözüküyor. Ama gittiğimiz yerde ise bambaşka hayatlar göreceğiz. Bambaşka binalarla, bambaşka bir çevreyle karşılaşacağız bence. Ben açıkçası çok şaşıracağınızı düşünüyorum. Çünkü ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. İlerliyoruz bakalım bu şekilde şimdi. Bu arada binaya bakar mısınız abi? Aşırı eski. Yani çok farklı bir yer ya Bangkok. Şu binaları da görebiliyorsunuz etrafta. Bu şekilde yıkık dökük binaları, ne bileyim gecekondu tarzı binaları falan da görebiliyorsunuz. Bir anda kendinizi gökdelenlerin altında da bulabiliyorsunuz. Her şeyi barındırıyor burası gerçekten. Ve arkadaşlar çevremizin nasıl değişmeye başladığına bakar mısınız? Bir 3-4 dakika kadar ilerledik. Yani 5 dakika bile değil ve şu büyük binaların olduğu kısma şimdiden ulaştık. Motor çok gürültülü, rüzgar var. Umarım sesim iyi bir şekilde geliyordur. Ambulanslar geçiyor, polisler geçiyor. Böyle trafiğin başladığı bir saat. Ama motor mükemmel bir opsiyon burada. Tüm bunların arasından sıyrılıp gidiyorsunuz. Bu yüzden motorla gezmeyi bu şehirde çok seviyorum. Evet, şu anda modern Bangkok'u görmeye başladık aslında çoktan. Bangkok'un bambaşka bir yüzünü görüyoruz şu anda. O gittiğimiz yerlerle hiç alakası olmayan bambaşka bir şey de var aslında burada. Sadece birkaç kilometre ötede. Bu arada şuna bakar mısınız? Bütün araçlar burada motorcuya boşluk bırakıyor. Yani bir 6-7 dakikadır belki bu şekilde ilerliyorduk. Sadece şurada bir araç boşluk bırakmamış şimdi. Şerit değiştirmek zorunda kaldı. Şu araç yüzünden arkadaş. Ama motorcuya çok büyük bir saygı var ki motorcular burada çok çılgın bir şekilde kullanıyorlar. Buna rağmen Tayland'da çok saygı duyuyorlar motorcuya. İnsanlar trafikte gerçekten aşırı sakinler. Yani bu yönlerini çok takdir ediyorum ya. Aslında trafiğin sert olduğu bir ülke. Ne bileyim ciddi kazaların yaşandığı bir ülke bence. Ama buna rağmen insanlar çok sakinler. Sakin bir şekilde yollarına devam ediyorlar ve yol vermeme gibi, ne bileyim üzerinize sürme gibi bir huyları kesinlikle yok. Takdir edilesi. Bu arada geldiğimiz yere bakın. Çok iyi. Lan ne oluyor lan orada? Abi ne oluyor orada? Dostlar, çok acayip bir şey oluyor şu anda ya. İki tane su monitör kertenkelesi tam önümde çiftleşiyorlar ve suyun içerisinde. Olaya bakar mısınız? Resmen yerinde belgesel izliyoruz ya şu anda. Çok acayip bir görüntü var. Bunlar timsah gibi suda yaşayan canlılar ve Tayland'da çok fazla yaşıyorlar bu su monitör kertenkeleleri. Her tarafta bunları görmeye başladım ve böyle bir şeyle karşılaşınca çekeyim dedim yani. Çok acayip. Bakın şurada bir tane daha su monitör kertenkelesi geziyor. Burada her tarafta görebiliyorsunuz. Hatta parkın içerisinde bu kertenkelelere dokunmayın, bunlardan uzak durun, İşte sizin canınızı acıtabilir diye levhalar var. Abi neler oluyor şurada? Çok iyi ya. Bu
arada şu anda gelmiş olduğum yer Lumpini Park olarak geçiyor. Tayland'ın Bangkok'un Central Park'ı burası dostlar. Şehrin ortasında gökdelenlerin arasında yapılmış devasa bir park ve gerçekten aşırı güzel bir yer. Ben dün gelmiştim buraya. Dedim ki geleyim burada mutlaka video çekeyim. Şöyle bir olduğum yeri göstereyim. Gökdelenler tamamen etrafımızda ve parkın içerisine doğru girdiğimizde çok daha fazla gökdelen göreceksiniz. Kuşlar, su monitör kertenkeleleri, suyun içerisinde balıklar var. Çok fazla sayıda balık var. Galiba bir şeyden kaçıyorlar bakın. Maalesef çöp atma olayı burada da var ama suyun içinde çok fazla canlı yaşıyor. Bu şaşırttı yani beni. Şuraya bakar mısınız bu arada? Bir tane su monitör kertenkelesi çıkmış. Güneşleniyor abi resmen. Ve şuraya bakın şimdi. Bana doğru geliyor. Bunlar dostlar karada da hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorlar. O yüzden parkın içerisinde de baya geziyorlarmış. Baya büyük bu arada bu gelen. Çok büyük abi. Balıklara bakar mısınız bu arada? Ve şimdi parkın içerisine geçtim dostlar. Burası yemyeşil. O az önce görmüş olduğumuz su monitör kertenkelelerine burada Tayland ejderhası diyorlarmış. Dragon diyorlarmış bildiğiniz. Dün gördüm ben de bu parkta ve çok şaşırdım gerçekten. Yani dedim ne ejderhası? Ama burada ejderha diyorlarmış o hayvana. Çevirisini de direkt İngilizce karşılığında yazmışlar parkta. O levhayı görürsem göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle bu parkın içerisinde biraz gezmeye başladım ben. Gökdelenler etrafımızda. Hava kararınca muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor. Burası bayağı büyük bir park. Buranın Central Park'ı, yani net bir şekilde Tayland'ın Central Park'ı diyebilirim ben buraya. Çok fazla insan koşmaya geliyor. Dün akşam tıklım tıklımdı ve şu an daha bu saatten kalabalık. Hava akşam saatlerinde biraz daha serin olduğu için insanlar ya akşama doğru el sallıyorlar bakın. İnsanlar ya akşama doğru ya da direkt akşam geliyorlar buraya spor yapmaya. Güzel yani. Burada kediler kendini sevdirmiyor abi direkt. Sinirleniyorlar. Çok yaklaşmayacaksınız. Şöyle pagoda tarzı bir yapı var yine bakın, Çin mimarisi. Burada bile görebiliyorsunuz. Kültürler çok iç içe geçmiş Tayland'da. Yani Çin kültürüne dair bir şeyleri de direkt görebilirsiniz buralarda. Bakın galiba bu yapının anlamı yazıyor ama Çince yazıyor hemen şurada. Onu bile Çince yazmışlar. Hemen burada böyle devasa bir göl yer alıyor ve arkası böyle gökdelenlerle dolu. Diğer taraf da o şekilde. Hemen şu karşı tarafa gittiğinizde çok güzel bir manzara oluyor akşamları. Ama çok da gezinmemek lazım bu gölün etrafında çünkü ejderhaları gördünüz yani. Bayağı sıkıntılı abi, bayağı tehlikeli. Ve şunu da bir göstermek istiyorum. Bakın hemen buraya bir açık hava spor salonu yapmışlar. Şöyle dumbbell'lar var. Bench press. Farklı farklı aletler. Dilerseniz gelip burada ücretsiz bir şekilde sporunuzu yapabiliyorsunuz. Çok iyi bir olay ya. Bakın arkadaşlar da burada sporunu yapıyorlar. Selam verdiler, bir göstereyim dedim ben de. Açık hava spor salonu abi. Bakın hemen tepemiz devasa gökdelenler. Ağaçlardan çok az gözüküyor. Bir yerden bir müzik sesi gelmeye başladı. Çok değişik bir ortam ya. Ve şu manzaraya bakar mısınız? Gezdikçe manzara, etraf güzelleşiyor sanki. Etrafımız gökdelenlerle dolu. Balıklara bakar mısınız? Ne kadar çok balık var ya.
Su kaplumbağası da var bakın şurada. Şöyle göstermeye çalışacağım. 3-4 tane su kaplumbağası da yüzüyor suyun içinde. Bu kısımlarda su gerçekten temiz. Belli ki düzenli olarak temizliğini vesaire yapıyorlar. Bakın bir tane de avcımız var şurada. Balıklar avlamak için bekliyor. Ama balıklar ondan büyük. Şehrin zengin bölgesi aslında burası. Ama tek bir bölge yok bu şekilde. Çok fazla bölge var. Akşam olduğunda etraf böyle bir Japonya'yı, Güney Kore'yi falan andırıyor bu bölgelerde. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum etrafımı. Gökdelenler tamamen etrafınızı sarıyor burada. İnsanlar şu binalarda yaşıyorlar bu bölgede. Buraya parka gelip sporlarını yapıyorlar ve bu bölgedeki işte bu plazaların içerisindeki restoranlarda, barlarda eğleniyorlar. Aslında bambaşka bir Tayland gerçekliği var buralarda. O ilk yürüdüğümüz sokaklarla, ne bileyim Chinatown'la vesaire buranın hiçbir alakası yok. Burada modern Bangkok'u görüyorsunuz, yeni Bangkok'u görüyorsunuz ve şehrin büyük bir kısmı bugün aslında bu şekilde gözüküyor artık. Evet, böylelikle dostlar hem lüks bölgeyi hem de hayvanat bahçesi tarzı bir parkı aradan çıkartmış olduk. Güzel oldu yani. Şimdi buradan çıkayım istiyorum. Biraz belki bu çevrede yürürüz. Sonrasında da gidelim bir Tay yemekleri yiyelim. Hava karardı artık ve ben de bayağıdır dışarıdayım yani. Bugünün büyük çoğunluğunu dışarıda geçirdim sizinle birlikte. Gidelim diyorum, bir güzel Tay yemeği yiyelim. Şu çevreyi belki biraz gezeriz şimdi. Gökdelenlerin arasında birkaç tur atarız. Ondan sonra da bakalım ya. Tam anlamıyla plan yok aslında. Şu kalabalığa bakar mısınız bu arada dostlar? Herkes resmen akın akın spor yapmaya gelmiş. Yani çok enteresan, çok farklı bir ortam var şu anda burada. Dün de burası böyleydi. Bugün de böyle. Muhtemelen hafta sonu falan gelsem çok daha kalabalık olacak. Çünkü bugün günlerden sadece salı veya çarşamba, yani hafta içi, ama gerçekten spor kültürü var insanlarda. Yani insanlar deli gibi egzersiz yapıyorlar, spor yapıyorlar. Bu çok güzel bir şey ya. Bu çok hoşuma gitti burada. Yani toplumda bilincin olması ve hep beraber buraya spor yapmaya gelmeleri, burada toplanmaları çok iyi. Ve evet dostlar, gündüz geldik, gece veda ediyoruz artık bu parka. Bayağı bir yürüyüş yaptım içeride. İnsanları izledim, ne bileyim şu manzaranın tadını çıkarttım, artık buraya veda ediyorum. Buranın girişinde güzel bir anıt yer almakta ve Silon istasyonuna çıkıyor burası. Parkın aslında birçok farklı girişi çıkışı var ama ben bu girişlerden bir tanesini tercih ediyorum şimdi. Bakın bu arada burada kadınlar, erkekler karışık bir şekilde dans ediyorlar. Normalde spor salonlarında bunu eğitmenler yaptırır. Spor salonunun bir alanında, boş bir alanda toplanır insanlar ve bu şekilde dans ederler, kardiyo yaparlar. Ama burada bunu parkta yapıyor insanlar. Dün gördüm, çok hoşuma gitti. Bugün de görünce bir göstereyim dedim bu şekilde. Bakar mısınız şuraya? Kocaman bir alana insanlar yayılmışlar ve dans ediyorlar ya. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Ve şu anda bulunduğum caddeye bakar mısınız dostlar? Devasa binalar. Bu bölge böyle bir bölge işte. Yani şuradan bir fotoğraf çekip paylaşsanız çok az kişi Tayland'da olduğunuzu anlar herhalde. Çok az kişi Tayland'dasın der. %90 herhalde hiçbir şey anlayamaz. %90'ı burası Tayland demez diye düşünüyorum. Ama böyle bir Tayland da var işte. Böyle bir Bangkok da var. Bu bölgeler gerçekten çok keyifli. Çok güzel mekanların olduğu yerler. Ve bence
gelinip görülmesi gereken yerler. Ve hava karardığı zaman tüm Bangkok bambaşka bir hal alıyor ya. Bu bence tüm şehir için geçerli Bangkok'ta. Bambaşka bir hal alıyor. Şu binalar çok daha güzelleşiyor. Ne bileyim, şu görmüş olduğunuz LED ekranlar çıkıyor. Havuzlar falan renkleniyor. Etraf bir anda bambaşka bir şehre dönüşüyor. Bu dönüşümü seviyorum gerçekten. Akşam olunca insanın bir enerjisi geliyor. Frene bakar mısınız bu arada? Tayland'da metro trenleri ve otoyollar hep bu şekilde. Şehirde binalar yüksek ama yollar da yüksek, metrolar da yüksek. Her şey bu şekilde dizayn edilmiş. Malezya'da vardı bu olay. Güneydoğu Asya ülkelerinde genel olarak olan bir şey. Yani metroları yüksek yapıyorlar böyle. Üst geçit çok fazla var. Enteresan yani gerçekten. Bir karşıya atmak istiyorum kendimi. Motosiklet trafiğine bakar mısınız? Binaların arasından yürümeye devam ediyorum. İnanılmaz bir kalabalık var dostlar. İnsanlar iş yerlerinden evlerine dönüyorlar. Ve daha önce söylediğim gibi Bangkok tam anlamıyla bir gece şehri. Yani gece olunca şehir daha da güzelleşiyor, daha farklı bir hal alıyor. Ve aynı Katar'daki gibi burada da halkın aslında büyük bir kesimi hava karardıktan sonra dışarı çıkmayı tercih ediyor. Çünkü sıcak ülke. Özellikle şu dönem yılın sıcak zamanlarından bir tanesi. Hava aşırı derece nemli. Yüksek sezonda geldiğiniz zaman hava biraz daha serin oluyor ve her gün güneşli oluyor. Ama yağmur sezonunda, yağmur yağmadığı günlerde aşırı bir sıcaklık oluyor, aşırı bir nem oluyor. Bu arada bakın yine sokak yemeklerinin bol bol olduğu bir bölge. Şehrin en lüks bölgesine gelseniz bu gerçeklik değişmiyor yani. Sokak yemekleri yine her yerde devam ediyor. Galiba tavuk ayağı satıyorlar bu arada, bakar mısınız? Enteresan. Yengeçti galiba, tavuk ayağı değil de. Tam anlayamadım en başta ne olduğunu. Bu yolu devam ettiğinizde dostlar, büyük otel gruplarının olduğu yerlere, ne bileyim Tayland'ın en meşhur binalarının olduğu yerlere ulaşabiliyorsunuz. Ama buralarda bile yine o Tay kültürü devam ediyor. Her ne kadar lüks binaların arasında da olsanız, sonuçta halen daha aşırı derecede zengin, birinci sınıf bir dünya ülkesinde değilsiniz. Belli bölgelere çok gelişmiş olabilir ama halkın tamamına yayılan bir gelir olmadığı için durum yine bu olacak yani. Ama ben şu olayı seviyorum. Seyyar satıcılar bence şehirlere ruh katıyor. Seyyar satıcıların olması, sokakta yürüyen insanların olması, ne bileyim her yerde farklı bir şey görmeniz bence önemli gittiğiniz yerlerde. Galiba bir Çin restoranı var burada. Ya da Japon restoranı da olabilir. Tabelalara bakar mısınız abi? Çok iyi ya. Menüye bakın. Acayip konseptli yerler görebiliyorsunuz burada. Yani akşam olunca şehrin güzelleşmesinin sebebi tam olarak bu işte. O çıkan tabelalar, ne bileyim kendine özgü dekorasyonlar vesaire çok ayrı bir şey katıyor bu şehre. Ayrı bir hava katıyor. Bakın burası da bir alışveriş merkezinin gökdelenin önü. Genelde bu gökdelenlerin altında hep alışveriş merkezleri var. Galiba bir müzik organizasyonu var ileride. İnsanlar oturuyorlar. Önümde yine devasa gökdelenler devam ediyor. Buradan çok daha güzel, çok daha modern bölgeler de var. Bu biraz bu bölgelerin başlangıcı denilebilir dostlar. Ve şunu göstermek istiyorum. Bakın bu devasa binaların önüne bile dinlerini temsilen bir Buda heykeli koymuşlar. Ufak bir tapınak tarzı Budist sumağı yapmışlar. Bunu Tayland'ın birçok yerinde görebiliyorsunuz. Aynı kültür Endonezya'da Bali Adası'nda da var. Tabi orada Hinduizm'le özleşmiş bir şekilde var. Enteresan. Bakın insanlar geçerken dua ediyorlar. Bu Tayland'ın birçok yerinde
görülen bir şey. Dinlerine gerçekten çok değer veriyorlar. Bu benim takdir ettiğim bir şey. Saygı duyuyorum yani onlara. Bu arada şu anda bulunduğumuz bölge aynı zamanda Bangkok'un en önemli gece hayatı merkezlerinden bir tanesi. Bu Silon bölgesinde dostlar Patpong isimli bir gece pazarı yer alıyor. Ve bu Patpong pazarının çevresinde çok ciddi bir gece hayatı var. Yani çok çılgın bir gece hayatı var buranın. Çok farklı tarzda mekanlar yer almakta burada ve insanlar uzun saatler boyunca eğleniyorlar. Bangkok'un önemli gece hayatı merkezlerinden bir tanesi. O yüzden aslında bu kadar çok seyyar satıcı var ve hayat hiç durmuyor burada. Bir yandan Bangkok'un en gelişmiş noktalarından bir tanesi. Bir yandansa halen daha bir gece pazarının olduğu, bir sürü böyle dağınık barlar sokaklarının olduğu değişik bir bölge. İlginç bir bölge. Bu arada şöyle bir şey de dikkatimi çekti. Bakın Tayland kralının bir fotoğrafı. Yine devasa binanın altına onun fotoğrafını koymuşlar. Krala verilen değeri bir kez daha görmüş olduk burada. Enteresan değil mi? Alışveriş merkezinin girişine, ne bileyim ya da bir gökdelenin girişine kralın fotoğrafını koyuyorlar. Hemen karşıda görmüş olduğunuz yer dostlar, bahsetmiş olduğum gece pazarı. Bayağı ilginç bir yer, çok güzel bir yer hatta. Ama orayı başka bir videoda göstereyim istiyorum. Belki bir gece hayatı videosu çekerim ve o videoda sizlerle paylaşırım. Daha detaylı bir şekilde gezmiş oluruz. Hem videoyu daha fazla uzatmamak için hem de bunu başka videoya saklamak için daha sonra göstereyim sizlere en iyisi. Şöyle sadece girişini uzaktan görmüş olalım. Şimdi dostlar ben buradan bir moto taksi ile konakladığım yere doğru yola koyulacağım. Uzun bir gündü, güzel bir gündü ve yorucu bir gündü. Artık bence yavaştan bu bölgeden kaçalım ve benim konakladığım bölgede bir yemek yiyelim. Ardından da videoyu kapatalım. Sizlere veda edeyim ben. Ve tekrardan yolculuğumuz başladı dostlar. Yani şu trafikte arabayla ilerlemek istemezsiniz ama motorcular da o kadar çok aradan gidiyor ki, o kadar yakın geçiyorlar ki sıkıntılı şeylere sebep olabilir. Bakın bu arada anlatmak istediğim şey şuydu. Yani şu binaların tamamen etrafınızı çevirdiği yepyeni yerler var şehirde. Bangkok gerçekten farklı bir yer ya. Bu arada yalnızca 67 bahta gidiyorum. Yani o da ne yapıyor derseniz 2 dolar dostlar. 31 falan şu anda 1 dolar yapıyor. 31-32 civarı. Hatta 30'a da düşmüş olabilir. Bilmiyorum. Bu değişiyor. Ama yani 2 dolar diyebiliriz düz hesap. Gayet uygun. Gideceğimiz yol belki de 7-8 kilometre civarı. Bence çok çok iyi. Kaldığım bölgeye doğru ilerliyoruz tekrardan. Ve şimdi dostlar burada güzel bir restoranta geldim. Abi senin yemekte meyve tabağı da geldi. Ateşli meyve tabağı. Burası hemen kaldığım hostelin etrafında olan mekanlardan bir tanesi dostlar. Böyle güzel basit bir dekorasyonu var. Ara ara gelip yemek yediğimiz bir yer. Fiyatlar uygun. Şöyle ben deniz mahsulleri olan karidesli pad thai aldım. Bu Tayland'ın en meşhur yemeklerinden. Güllü falan böyle değişik bir şekilde geldi ama buranın güzel yemeklerinden bir tanesi. Tofu var içerisinde, soya filizleri var ve yanında yer fıstığıyla limonla beraber geliyor. Bu şekilde bir deneyeceğim, tadına bakacağım şimdi. Şu yemeğin tadına bakmadan abi seninle konuşalım biraz. Nasılsın, nasıl gidiyor Tayland? Tayland gezisi gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda. Yemekler, her şeyden önce yemekler çok güzel. Tay yemeklerini sevdim, evet. Değil mi? Fena değil yani. Çok beğenerek yediğim yemekler var. Fiyatlar nasıl sence? Onu sorayım bir. Fiyatlar
Uygun diyebilirim. Uygun. Uygun yani bence de. Biz aynı gün geldik bu arada. Ben geldikten bir gün sonra tanıştık değil mi abi? Evet. Güzel denk geldik burada Tayland'da. Aynı hostelde kalıyoruz şimdi dostlar. Böyle şunları bir yiyelim biz şimdi. Bir tadına bakayım ben de. Şöyle ben şu tabağı göstereyim. Alanımız kısıtlı. Abi sağ olsun yardımcı oluyor bana. Abi ben senin adını unutuyorum ya. Kusura bakma. Tarık abi yardımcı oluyor bana sağ olsun. Dostlar geçen Tayland videolarında bundan 1,5-2 sene önce ben bu yemekten çok yiyordum. Bu şekilde yer fıstığı, soya filizleri, işte karides ya da tavukla yapıyorlar. Karışık bir yemek. Noodle yemeği, pirinç noodle'undan yapılıyor ve Tayland'a geldiğinizde en çok göreceğiniz yemek. Sokakta seyyar satıcılar da satıyor bunu. En lüks restoran da satıyor. Çünkü yapımı çok kolay ve ülkede çok yeniyor, çok tercih ediliyor. Şöyle bir tane daha alayım. Ben tadını seviyorum. Hafif böyle tatlı bir aroması var ve o noodle'ın da tadı geliyor. Soya sosuyla yapıyorlar. Güzel yani. Limon da sıkabiliyorsunuz isterseniz üzerine. Benim burada en sevdiğim yemeklerden ve hayat kurtarıyor. Aç kaldıysanız pad thai yiyin yani. En kötüsünün bile nasıl çıkacağı belli. Belli bir standardı var en azından. Başka yemeklerde ne çıkacağı çok belli olmuyor. Ben Tay yemeklerini seviyorum ama. Son olarak bu yemeği de göstereyim dedim. Bu 120 bahtı bu şekilde. Tavuklusu da 100 bahtı. Tam karşılığını alta yazarım. 3-4 dolar gibi bir şey yapıyor zannedersem. Böyle bize afiyet olsun dostlar. Çok da göstermeye gerek yok bence. Bir tadına baktım en azından. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Tayland'da herkese selamlar.